Merhaba arkadaşlar. Bu videoda topuk dikeni için hangi egzersizleri uygulayabileceğinizi anlatacağım. Tabi video sadece bununla sınırlı kalmayacak. Topuk dikeniniz varsa ameliyat olmanın zorunlu olup olmadığını ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ile ilgili güzel bir video olacak. Kısacası bu video size rehber olacak. Bu yüzden videoyu atlamadan izlemenizi öneririm. Keza bazı önemli bilgileri kaçırabilirsiniz. Ayrıca videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar, topuk dikeni topuktaki kemikte aylarca süren kalsiyum birikimi sonucu oluşur. Kalsiyum birikimiyle beraber topuktaki kemik 1 santim kadar uzayabilir. Çoğu kişide ağrı yaratmaz. Mesela ABD'de yapılan bir çalışmada rastgele seçilen insanların %11'inde topuk dikeni çıkmış ve bu insanlar durumun farkında bile değilmiş. Ancak topuk dikeni plantar fasciite sebep olabilir. Bu durumda tabii ki ağrı olacaktır. Çünkü ayağın altında bulunan fasya iltihaplanmış olacaktır. O yüzden ağrı başlamadan önce gerekli önlemleri almalısınız. Gerek egzersizle gerek ortezlerle plantar fasciitin önüne geçebilir ve ağrıyı önleyebilirsiniz. Aynı şekilde topuk dikeni plantar fasciite bir tepki olarak da oluşabilir. Bu durumda ağrı zaten olacaktır. Ağrı genelde sabah uyandıktan sonra, ağır bir şey taşırken veya dinlendikten sonra meydana gelir. Bir de arkadaşlar, ağrı siz kemiğin üstüne basıyorsunuz diye değil, İltihabi dokuların gerilmesinden dolayı oluşur. Topuk dikeninin sebeplerine baktığımız zaman genelde ayak kaslarındaki gerginlikler, bağ kısalıkları, plantar fasyanın gerilmesi ve topuk kemiğini saran zarın defalarca kez yırtılması olduğunu görüyoruz. Yürümenizde bozukluk varsa, yanlış ayakkabı giyiyorsanız, kilonuz fazlaysa, düz tabansanız, şeker hastasıysanız, çok fazla ayakta duruyorsanız ve 40 yaşınızı doldurmuşsanız topuk dikeni olma ihtimaliniz diğer kişilere göre çok daha yüksek. Şimdi süreci en baştan alalım. Diyelim topuğunuzda ağrı hissettiniz, topuğunuza dokunduğunuzda bir kemik çıkıntısı olduğunu fark ettiniz, ayağınızda hafifçe bir şişlik var ve parmak ucunuza basıp yürümeye çalıştığınızda veya tek ayak üzerinde durduğunuzda ağrınız artıyor. Doktora randevu aldınız ve muayeneye gittiniz. Doktor teşhis için sizi röntgene gönderecektir. Çok nadir durumlarda MR da istenebilir. Doktor teşhisi koyduktan sonra muhtemelen fizyoterapiye yönlendirecektir. Hastaların yalnızca %10'u ameliyata ihtiyaç duyuyor. Eğer hasta 9-12 aylık süreçte fizyoterapi ve diğer uygulamalarla iyileşmezse o zaman cerrahi düşünülür. Genelde 2 tür ameliyat yapılır. Birincisi ayak tabanında bulunan fasyayı gevşetme ameliyatı, ikincisi ise fazla kemiğin temizlenmesidir. Doktor ameliyata uygun olup olmadığınızı belirlemek için ameliyat öncesi belli başlı testler ve muayeneler yapacaktır. Ameliyat sonrası ise Price protokolü yani dinlenme, buz, kompresyon ve elevasyon uygulanacaktır. Tabi ameliyatın komplikasyonları olabilir. Bunlar sinir ağrısı, kalıcı uyuşukluk, enfeksiyon, yara izi, ayak krampları ve tendinittir. O yüzden ameliyat kesin çözüm değil, son çare olmalıdır. Şimdi gelelim ameliyatsız tedaviye. Doktor ilk etapta size steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlardan yazabilir. Bununla beraber kortizon enjeksiyonu da yapabilir. Bazı durumlarda botoks uygulaması da yapılabiliyor. Egzersizlere geçmeden önce söylemek istediğim birkaç şey daha var. Şimdi söyleyeceğim şeyler de yine çok önemli. Söyleyeceğim ilk şey gece ateli. Arkadaşlar topuk dikeniniz varsa ayak bileğini 5 derece dorsifleksiyonda tutan bir gece ateli kullanmanızı öneririm. İsminden de anlaşılacağı üzere bunu gece uyurken takıyorsunuz. Daha önce topuk dikeni tedavisi görmemiş hastalar gece ateli kullandıkları zaman kısa vadede baya ağrının sonlandığını söylemişler. Topuk dikeni tedavisi için güzel bir seçenek ama tabii kesinlikle almalısınız diyemem. İkincisi tabanlık. Topuk dikeni için özel yapılmış tabanlıklar veya pedler var. Bu tabanlıklar topuk dikeni basıncını azaltır, stresi hafifletir ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Kullanımı son derece kolay. Zaten ayakkabının içine yerleştirip kullanabiliyorsunuz. Ancak tabanlığın size göre özel şekilde üretilmiş olması gerek. Üçüncüsü ayakkabı. Arkadaşlar ayakkabı seçerken ayağın doğal yapısına uygun ortopedik ayakkabılar seçmeye özen gösterin.
Ayakkabının orta iç yan kısmı bir miktar yüksek olmalı. Şimdi egzersizlere geçebiliriz. Yapacağımız ilk egzersiz ayak bileği esnetme. Bunun için altından tutabileceğiniz bir sandalyeye veya sehpaya ihtiyacınız var. Sehpanın altından ellerinizle tutup dizinizi aşağı doğru bastırmaya çalışın. 30 saniye bu şekilde bastırdıktan sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bu hareket plantar fasyayı gevşetip rahatlatacaktır. Bu sayede ağrı azalacaktır. Bunu 5 defa yapın. İkinci hareketimiz duvarda aşil germe. Bu germe hareketi baldır kaslarınızı ve topuğunuzu derinden esnetir. Gerginliği azaltarak ağrıyı azaltmak istiyorsanız bu egzersizi yapın. Öncelikle sol ayağınız sağ ayağınızın önünde olacak şekilde kendinizi pozisyonlayın. Sol ayak baş parmaklarınızı duvara değdirip topuğunuzu yere sabitleyin. Sonra sol dizinizi hafifçe bükerek duvara doğru eğilin. Ağırlığı yavaşça sol ayağınıza verin. Bu noktada baldır kaslarınızın esnediğini hissedin. Bu pozisyonu 30 saniye boyunca sürdürün. Hareketi 5 defa yapmanız yeterli. Üçüncü egzersiz çarşaf veya havlu katlama. Bu egzersiz ayağınızın kemerini güçlendirir, düz tabanlığı azaltır. Egzersizin nasıl yapıldığına gelecek olursak ayağınızın altına bir havlu veya çarşaf koyun. Havluyu veya çarşafı katlamak için parmaklarınızı kıvırın. Parmaklarınızı kıvırırken mümkün olduğu kadar çok çekin. Uzatırken de aynı şekilde mümkün olduğu kadar öne doğru uzatmaya çalışın. Ayrıca hareketi yavaş ve kontrollü şekilde yapmaya özen gösterin. Bunu 15-20 defa yapmanız yeterli. Dördüncü egzersizi baldır kaslarını güçlendirmek için yapacağız. Sırtınızı bir duvara yaslayarak çömelme pozisyonuna gelin. Kalçanız dizlerinizle aynı hizada olmalı. Ayak bileklerinizi ise doğrudan dizlerinizin alt hizasında pozisyonlayın. Bu noktada her iki topuğunuzu yavaşça yerden kaldırın. Topuğunuzu kaldırdıktan sonra üst noktada birkaç saniye bekleyin. Ardından başlangıç pozisyonuna dönün. Bu hareketi 2 set 12 tekrar şeklinde yapın. 5. egzersiz golf topu ile fasya gevşetme. Arkadaşlar bu egzersiz her ne kadar basit gibi görünse de aslında son derece etkili bir egzersiz. Çünkü golf topuyla ayak tabanına yaptığınız masaj fasyayı gevşetir. Gerginliği azalan fasya ağrının azalmasına yol açar. Bunun için bir golf veya tenis topunu ayak tabanına yerleştirin. Topu ayağınızın altında sağa sola öne arkaya yuvarlayın. Toplamda 2 dakika olmak üzere bu hareketi yapın. Şimdi sıra son egzersizimizde. Son egzersizimizi bir adet foam roller ile yapacağız. Arkadaşlar eğer foam roller'ınız yoksa bir adet büyük cam su şişesi de işinizi görecektir. O da yoksa PVC borunuz varsa onu kullanın. Foam roller'la baldır kaslarına masaj yapacağız. Amacımız bir önceki egzersiz gibi fasyayı gevşetip ağrıyı azaltmak. Foam roller'ın üstüne baldır kaslarınızı yerleştirin. Boşta kalan ayağı diğer ayağın üstüne koyun. Daha sonra bu şekilde ileri geri yapın. Bunu da toplamda 2 dakika yapmanız gerek. Evet arkadaşlar, egzersizlerimiz buraya kadardı. Bunların haricinde ağrıyı kesmek için belki buz uygulaması yapabilirsiniz. Ancak buzu doğrudan derinize temas ettirmeyin, yakar. Buz torbasını 2-3 kat havluya sarıp ağrıyan bölgeye koyun. 10-15 dakika sonra ağrınız hafifleyecektir. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Sanıyorum YouTube'daki en iyi ve en ayrıntılı topuk dikeni videosu oldu. Konuyu aklınızda soru işareti kalmayacak şekilde anlattım. Bir sonraki içerikler için abone olun. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Bir bölümün daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.